1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir'deki bir konuşmasında şu sözleri sarf ediyor. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek. Belki aydan bile bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Buraya video sonunda dönmek üzere zamanda biraz ileriye gidelim. Tarih 1969 yılının Temmuz ayı. İnsanoğlu arabalar, uçaklar, trenler yapmış. Dünyanın bir ucuyla diğer ucunun arasını bir günlük mesafeye indirmiş durumda. Fakat insanlığın başlangıcından bu yana kafamızı gökyüzüne çevirip sorduğumuz bunlar ne? Neden sürekli üstümüzdeler? Gibi soruların cevapları hakkında fikirlerimiz dünyadan görebildiklerimizden ibaret kalmış. Soğuk Savaş döneminde Amerika-Sovyet Rusya rekabeti yeryüzünün sınırlarını aşıp uzaya taşınmış. Bu iki süper güç de Ay'a çıkan ilk devlet olmanın peşinde. Ama o gün 20 Temmuz'da Neil Armstrong ve arkadaşlarının başardığı şey bu iki büyük devletin çok ötesinde. Belki de insanlık tarihinin en kutsal yolculuğu. Bunun en güçlü dayanağı ise bu yolculuğun insanoğlunun sınırlarını zorladığında neler yapabileceğinin en büyük göstergesi olması. Başkan Kennedy 60'lı yıllar bitmeden Ay'a insan gönderme hedefini koyduğunda Yuri Gagarin'in gerçekleştirdiği uçuşun üzerinden 8 seneden biraz daha fazla zaman geçmişti. Yani insanoğlunun uzay tecrübesi çok kısıtlıydı. Ama insanoğlu bir şeyi gerçekleştirmeyi kafasına koyduğunda sınırları yoktur. 16 Temmuz sabahı Apollo 11 ekibinden astronot Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Kennedy uzay üstündeki 39A fırlatma testinde kalkışa hazır bekleyen Saturn 5 roketinin üstündeydiler. 3 aşamalı ve 110 metre uzunluğundaki roket 3 milyon 400 bin tonluk itiş gücüyle ekibi uzaya ve tarihe taşıyacaktı. Öyle de oldu. 4 günlük yolculuğun ardından Apollo 11 20 Temmuz tarihinde Ay'a iniş yaptı. Sonrası mı? Hepimizin bildiği tarihe geçen bir söz. Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Apollo 11 görevinin amaçlarından biri de Ay'a üzerinde dünyanın dört bir yanından gelen iyi niyet mesajları Apollo 11'in astronotları tarafından Ay'a getirildi yazan bir alüminyum çanta bırakmaktı. Bu çantanın içinde ise 50 kuruşluk madeni para boyutunda bir disk mevcuttu. Ve bu diskin içerisinde dünyadaki 72 ülkenin liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'ın Ay'a ziyaret hakkında verdiği demeç de yer alıyordu. Gerçekten bir vatandaşımız Ay'a ayak basmamış olsa dahi Cevdet Sunay'ın ses kaydının Ay'ın huzur denizinde bir alüminyum çanta içerisinde duruyor olması bizi bir nebze de olsa sevindiriyor. Apollo 11 astronotları uzay görevini sonlandırıp dünyaya geri döndüğünde kahramanlara yakışır şekilde karşılandılar. Gelen destek sadece Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinden değildi. Dünyadaki bütün ülkeler ardı ardına tebrik açıklamaları yapıyor, astronotlar ise bu başarıyı insanlığa hediye etmenin gururunu yaşıyorlardı. Bu haklı sevinci dünya milletleriyle paylaşmak için İyi Niyet Turu adında bir organizasyon düzenlediler. 22 ülke başkentine gidip geçit törenlerine katıldılar. Açıklamalar yapıp bu başarıyı insanlığa armağan ettiler. Ve tahmin edin, bu 22 ülkeden biri Türkiye'ydi. 20 Kasım 1969 tarihinde başkent Ankara'ya geldiler. Aynı geçit törenlerini ülkemizde de düzenleyip halkımızla bu başarıyı paylaştılar. Ancak şaşırtıcı olan bu değildi. Apollo 11 ekibi diğer 21 ülkede yapmadığı bir şeyi yapmıştı. İşte bu noktada başladığımız yere dönüyoruz. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek. Gezegenlere gidecek. Belki aydan bile bize haber yollayacaktır. Apollo 11 astronotları o gün 20 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Bir çelenk bırakıp Anıtkabir defterine mesajlarını yazdılar. Bu fazladan etkinliğin altındaki gerçek neden nedir? Bu tarihten sonra asla öğrenemeyiz. Ancak Mustafa Kemal'in 1936 yılında söylediği bu sözün onlar için ilham kaynağı olması sanıyorum ki şaşılacak bir durum olmazdı.